Ocağı Çikolata'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf puf kabaran pastane poğaçası yapacağız. Tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Evet, yumuşacık pastane poğaçamızın ilk önce mayalandırma işlemini yapacağız. Bunun için ben bir paket yaş maya kullanacağım. Ama siz isterseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Böyle mayalı poğaçalar yaparken önemli olan ilk önce mayayı aktifleştirmek. Ben bunda totalde sıvı olarak 2,5 su bardağı sıvı kullanacağım. 1 bardağı süt, 1,5 bardağı da su. İki malzememiz de ılık olmak zorunda ki mayamız aktifleşebilsin. Ama yalnız ılık olacak, sıcak, kaynar olmayacak. Yani serçe parmağımız içinde rahatça hareket edebilecek. İlk etapta 1 bardak sütümüzü ekliyoruz. Daha sonra 1,5 su bardağı da suyumuzu ekliyoruz. Tamamını su ya da tamamını sütle kullanabilirsiniz. Daha sonra mayamızın aktifleşmesini daha net bir şekilde alabilmek için de şekerimizi ekliyoruz. Şeker mayayı besleyecek. Bu durumda da maya aktifleştirmiş olacak. Totalde 3 tatlı kaşığı kadar şeker kullanacağız. Şimdi bir güzel hepsini şöyle karıştıracağız. Mayamız içinde eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, şekerimiz ve mayamız eridi. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika kadar mayamızın aktifleşmesi için onu dinlenmeye bırakacağız. Üstüne ya streç film ya da bir tencerenin kapağını kapatabilirsiniz. Evet, bu şekilde 15 dakika dinlendirebiliriz. Evet, maya aktifleştirmemiz gerçekleşti. Görüyorsunuz, kabardı. Şimdi içerisine 2 tane oda ısısında yumurta beyazı ekleyeceğiz. Akını yani. Sarılarını da üstünde kullanacağız. 250 gram da oda ısısında tereyağı ya da margarin, hangisini kullanmak isterseniz. Şimdi ilk önce sıvı malzemeleri şöyle birbirleriyle bir özleştirelim ki onu içine daha rahat alabilsin. Mutlaka bütün malzemeleriniz oda ısısında olsun ki hem yoğurmanız kolay olsun hem de onu eşit miktarda alabilsin. Çünkü yağ kullanıyoruz. Tereyağı ya da katı yağ hiç fark etmez. Eğer oda ısısında olmazsa un alma ölçüsü değişir. Bu sefer de tutmaz tarifimiz. Şimdi 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Tuzu da yine kendi damak tadınıza göre arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Yaklaşık 1 kiloya yakın un alıyor. Unu her zaman yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hepimizin ununun kalınlığı, yumurtasının büyüklüğü değişiyor. Bu sefer olur, tutmayabilir. Hamurumuz da böyle olacak. Hani ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Evet, hamurumuz yavaş yavaş toparlandı. Her zamanki gibi ben birazcık tezgahın üstünde de onu yoğuracağım. Daha rahat yoğurmak için. Mayalı hamurlarımızı yoğurmamız çok önemli. Hem elimizin ısısıyla mayanın aktifleşmesini daha da sağlıyoruz. Hem de pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. O yüzden mutlaka eğer imkanınız varsa böyle tezgahın üstünde de yoğurun. Gördüğünüz gibi bakın, ele yapışan bir hamur. Daha fazla un koymayacağız. Sadece daha rahat yoğurmak için ara ara elimizi unlayabiliriz. Evet, hamurumuz toparlandı. Şimdi bunu bu şekilde 40 dakika kadar, yani mayalanma süresine kadar mayalandıracağız. Evimizin ısısına göre mayalanma süresi uzayıp kısalabilir. Diyelim ki vaktiniz yok. Hemen bir poğaça çıkarmanız gerekiyor. O zaman da ne yapıyoruz? Fırınımızı 150 derecede önceden ısıtıyoruz, kapatıyoruz ve hamurumuzu ısıya dayanıklı bir camın içinde fırına koyup o şekilde bekletiyoruz. Mayalanma süresini bu şekilde kısaltmış oluyoruz. Şimdi üzerini streç filmle ya da dediğim gibi tencere kapağıyla kapatıp dinlenmeye bırakabiliriz. Evet, poğaça hamurumuz yeterince dinlendi ve çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hemen yapmaya başlamayacağız. Bir gazını alacağız ki piştiği zaman maya kokmasın.
mutlaka mayalı hamurları bu şekilde bir tur yoğurun. Gazını alın ki dediğim gibi maya maya piştiğinde kokmasın. Yapışkan bir hamur olduğu için de mutlaka undan destek alın. Çünkü ellerinize yapışacaktır. Evet, şimdi onu eşit bezelere ayıracağız. Ben şöyle göz kararı bir mandalina büyüklüğünde ayıracağım. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Ama mayalı hamurları çok da küçük yapmayın. Bu sefer içi boş kabarmamış gibi böyle bir kurum oluyor. O yüzden şu kadarlık büyüklük bizim için yeterli. Şu şekilde elimizde harcımızı koyacağımız yeri belirledik. Ben dediğim gibi kaşarlı yapacağım. Evet, poğaçalarımız hazır olduğuna göre artık yumurtalarını sürüp fırına verebiliriz. Bu arada fırınımızda 180 derecede fanlı bir şekilde ısıtmaya başlayabiliriz. Poğaçalarımızı hazırlamaya başladığımız andan itibaren. Sıcak fırına girerse hem daha güzel kabarır hem de sönme olmaz. Fanlı olması da sakın sizi korkutmasın, kurutur mu diye. Mayalı hamurlarda fanlı daha güzel kabarmasını sağlıyor. Şimdi artık fırına gitmeye hazırlar. Evet, poğaçalarımız çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Artık dilediğimiz gibi servis edebiliriz. Bakın yumuşaklığını da görün. Bizler Ocağı Çıkıntık olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Sizler ne yapıyorsunuz? Çocuklar okuldan gelmeden mutfağa koşup hemen poğaçalarımızı fırına veriyorsunuz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.